Herkese merhaba, hoş geldiniz dostlar. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Evet, ekranlarının başına gelen, şu anda beni izleyen herkese teşekkür ediyorum öncelikle değer verip izlediğiniz için. Şimdiden hatırlatmak istiyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve eğer üşenmezseniz de bir yorum yapın. Zaten yapıyorsunuz, zaten beğeniyorsunuz da ama daha fazla beğeni olması gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. O elleriniz dert görmesin. Bu mübarek Ramazan günü de bol bereketli, bol paralı, huzurlu günler, güzel sofralar, güzel iftarlar hep beraber diliyorum sevgili dostlarım. Evet, önemli günlerden geçmekteyiz hala. Bugün 25 Mart Cumartesi ve bugün Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Evet, çok uzun süreden beri 2022 yılının Ağustos ayından beri İkizler Burcu'nda olan Mars. Çünkü burada uzun bir süre retro yaptı. Artık bu yolculuğunu tamamlıyor ve bugün Yengeç Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Bu çok 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 önemli diğer bir gezegen geçişimiz. Bu arada 20 Mayıs tarihine kadar da Yengeç Burcu'nda duracak. Normalde 2 ay kadar kalır bir burçta, hatta Güneş etrafındaki dönüşü de 687 günde tamamlar Mars. Ancak retro yaptığı yıllarda tabii bu uzun sürer. Bu yıl bir retro yaşadığımız için, yani 2022'de bu burçta, dolayısıyla çok uzun kaldı. Ve şimdi Yengeç Burcu'na geçiyor. Bizim için, özellikle Türkiye için, tabii dünya için de bu bizim dinamiklerimizi değiştirecek. Nasıl harekete geçme, müdahale etme, mücadele etme gücümüzü duygularımızla yönettiğimiz anlamına gelen bir durumda olacak. Doğum haritalarımızda şu anda Mars'ın Yengeç'e geçtiği andan itibaren 20 Mayıs'a kadar olan süreçte neler yaşayabilirsiniz? Onlardan da bahsedeceğim. Tek tek bütün burçlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama önce bugünün açılarına bakalım. Cumartesi günü gökyüzünde neler var? Ondan sonra da Mars Yengeç bize neler getirecek? Ondan bahsedelim. Önce şunu da hatırlatayım. Mars transitte hangi burçta nerede ilerliyorsa bizim gündemimizde her ne olursa olsun aslında mücadele ettiğimiz alan orasıdır. Daha çok o konularla ilgileniriz. Demek oluyor ki biraz daha ülke, vatanımızla ilgili konular, çok daha duygusal, dürtüsel olacağız. Kendi doğum haritalarımızda da yine aile, aile kavramı ve aileyi ilgilendiren konularda o aidiyet duygumuz var ya, oralarda zaman zaman öfkeleneceğiz, düşeceğiz, daha korumacı olacağız, biraz daha duygusal mücadele edeceğiz demek oluyor. Evet sevgili dostlar, bugün Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Ay Boğa Burcu'nda. Dediğim gibi önce günün açılarını değerlendirelim. Çünkü biraz uzun bir yayın olacak. Tek tek burçlardan bahsedeceğim için hemen haritamı açtım ben. Evet, genel olarak Ay Boğa Burcu'nda biliyorsunuz daha huzurlu, sakin, maddi manevi güvenliğe daha çok önem verdiğimiz ve üstelik Ay tabii ki hem kuzey düğümle hem de Venüs'te kavuştu, daha sakin. Ama şimdi bugün bir Uranüs'te kavuşumu var. Biraz orada heyecan yaratabilir açıkçası. Ne zaman kavuşacak? Bu gece hemen 25'ine geçtiğimiz saatlerde 03 sıralarında Ay Uranüs'te kavuşacak. Dün yayın yapmadım ama story çekmiştim. İşte biraz heyecan yaratabilecek durumlar olabilir demiştim. Tabii bunu söyleyince hemen deprem ve doğal afetleri düşünüyoruz. Aynen öyle olabilir. Yalnız şu da olabilir arkadaşlar. Çok önemli, ciddi konularda bir takım haberler alabiliriz. Bazı şeylerin değiştiğini duyabiliriz. Ülkemizin güneşinin şu anda karşısından geçti. Biliyorsunuz Akrep Burcu bir ülkeyiz. Mars da bugün Yengeç Burcu'na geçiyor. Yükselenimizin üzerine geçiyor. Ülkedeki gündemlerde çok daha duygusal tepkiler verileceğini söyleyebilirim. Biraz böyle gerginliklerin yavaş 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 artabileceği. O gerginlik dediğim nedir? Dürtüsel davranışlar, duygusal davranışlar da bulunacağız. Yani çok derin hissedeceğiz ve onu biriktireceğiz. Genellikle Mars Yengeç'te öyle yapar, çünkü biriktirir ve enerjisini direkt değil de böyle dolaylı yoldan başka yerlerden çıkartabilir. O yüzden biraz bunlara da farkında olmak gerekiyor. Cumartesi günü gün içindeki
Tabii önemli bir açımız var mesela Mars-Plüto 150'liği var. Saat 15.33-16.33 arasında bu işte bu bahsettiğim gerginliklere sebep olabilir açıkçası. Bireysel hayatlarımızda da bir takım kurallar diyelim, yapılması gereken işler, onlarda aksaklık varsa tamamlanması gerekebilir. Ummadığımız şeylerle karşılaşabiliriz. Mesela ne olabilir bunlar? Yine parayla ilgili olma ihtimali var. Toprakla ilgili olma ihtimali var ve biraz da bir duygu ve düşünceler üzerinde de korumacı olacağımız için yani hem Ay Boğa'da işte hem bir yandan Mars bu arada saat tam olarak 15.01'de geçecekmiş Yengeç burcuna. Zaten takip ederseniz saat 15'ten sonra Mars'ın Yengeç burcuna geçtiği andan itibaren enerjiler değişmeye başlayacaktır. Mesela Mars ikizlerdeydi, nasıldı son 7-8 aydan beri? Her ne olursa olsun mantıklı tepkiler veriliyordu. Böyle bir sağduyusunu işte kaybedip çığırından çıkan durumlar yaşamadık. Ama Mars Yengeç'te öyle olmayacak. Çünkü Mars'ımıza da aynı zamanda Türkiye Mars'ına da kare yapacak. Önümüzde gerçekten stresli, toplumsal olarak stresli dönemler var. Evet, bugün gün içinde bu saate dikkat edin. Önemli konuşma, görüşme bu saate denk hani getirmezseniz daha iyi olur. Ama güzel bir açımız var. Saat 18 ile 19-18 aralığında Ay Neptün üçgeni var arkadaşlar. Çok olumlu, pozitif, iyicil, yardımsever, bağışlayıcı. Ondan sonra dua, meditasyon gibi. Bir de Ramazan ayındayız. Paylaşmak, sofralarımızı paylaşacağız insanlarla. Kalbimizi açacağız herkese. Paylaşacağız, cebimizdeki parayı paylaşacağız ve paylaştıkça da bu mübarek ay zaten çok bereketli. Aynı zamanda gökyüzü çok bereketli arkadaşlar. Venüs Boğa burcunda zaten ay ile beraber kendi bulunduğu burçta oldukça bereketlidir. Aynı zamanda da biraz daha sevecen aslında öyle de olduğunu söyleyebilirim. Yani fena bir gün sayılmaz ama dediğim gibi gece saatleri biraz huzursuz açıkçası. Oraya da biraz dikkat çekmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman pazar günü nispeten daha güzel bir gün olacak. Çünkü pazar günü Ay İkizler Burcu'na geçmiş oluyor. Ayın güzel açıları var, aynen öyle. Fakat Mars Yengeç'te artık biraz bunları zorlayacak açıkçası diyebilirim. Genel olarak nasıl olur derseniz mesela 15-21'e kadar hani Mars Yengeç'e geçmeden önce cumartesi günü para, finansla ilgili konularda bir takım ani gelişmeler olabilir. Çünkü Mars 29 derecede. Plüto artık zaten Kova'ya geçti. Dolayısıyla da böyle ödemeler, alacak verecekler, günlük rutinlerimizde bir takım böyle gıda ile ilgili konular, gıdaya erişim, gıda fiyatları, işte maaşlarla ilgili konular vesaire vesaire bunlar böyle daha çok konuşulacak. İşte ekonomi, enflasyon vesaire gibi bunları konuşuyor olacağız sevgili dostlar. Şimdi gelelim bizim bu arada pardon saatleri unutuyorduk değil mi? Saatleri de vereyim. Ondan sonra da Mars Yengeç'te bize neler yapacak ondan bahsedelim. Sevgili dostlarım, sonra bana kızıyorlar. Yayını çok uzun yapıyormuşum. İsteyerek yapmıyorum ki ben sizin için uğraşıyorum burada. Yayın uzayıp dikkati dağılan arkadaşlar oluyormuş. O yüzden ben şimdiden veriyorum. 25 Mart Cumartesi günü. Güzel saatler, keyifli saatleri söylüyorum. İlk saatimiz saat 11 ile 12 arasında. Bence seviyeli bir ilişki ki bu arada ilişkiler de çok gündemimizde olacak, onu da söyleyeyim. İlişkilerde böyle daha kaliteli zaman geçirmek için değerlendirebilirsiniz. İkinci saatimiz 18, 11 ve 19-10 saatleri arasında harika bir iftar, harika paylaşımlar, dostlarımızla, ailemizle, sevdiğimizle, belki tek başımıza ama huzur içinde bir akşam geçirebiliriz. Özellikle bu saate önemli konu ve görüşleri bildirmek için bence değerlendirin. Özellikle gönül ilişkileri bakımından. Diğer saatimiz gece saatlerine denk geliyor. 01-02 arasında. Sevgili dostlar, gece uyumayanlar için bence harika bir saat. Kitap okumak, müzik dinlemek, ibadet etmek için, güzellikle, estetikle ilgili kendinize belki işte masajlar, işte ne olur maskeler yaparsınız. Biraz ama gıda alımına hani iştah artışının da bugün çok olacağını tekrar hatırlatayım. Çünkü hem Ay hem Venüs hem Kuzey düğüm hepsi Boğa burcunda. Bu arada Juno da Boğa burcunda. Dün bir posta paylaştım, kadersel
böyle paylaşımlar, karşılaşmalar, tanışmalar, eş zamanlılıklar, önümüze çok enteresan işaretler çıkabilir. Mesela 5 duyunuzu takip edin yazdım. Gerçekten algılarımızın çok açık olduğu zaman dilimi. Mars da çok, çünkü su grubuna geçecek ya, Mars da orada sezgilerle, Satürn'le, çünkü güzel bir etkileşim içinde olacak Mars Satürn üçgeni yaşayacağız. Bence bu sezgileri takip edin, çok önemli yerlere götürebilir. Ve bu gece bu 01.02'den sonraki saatte zaten Ay Uranüs'e kavuşacak dedim ya size. Mesela ondan sonraki saat 2 ile mesela 3.30 arasında önemli haberler duyabiliriz arkadaşlar. İletişimin çok olabileceği saatler olabilir. Bir de zihinsel uyarılma dediğimiz, hani duygusal anlamda da öyle, çok heyecan yaratabilir. Böyle biraz uykumuzu kaçıracak düşünceler içinde de olabiliriz aslında. Hani öyle de değerlendirebiliriz açıkçası sevgili dostlarım. Evet, şimdi dostlar, bugün Mars geçiyor Yengeç burcuna ve Mars Yengeç burcunda sevdiği bir yerde değildir. Düşük bir yerdedir. Yani su grubunda mücadele gezegeni, savaş gezegeni su grubunda yavaşlıyor. Doğru hareket, doğasına uygun hareket etmekte zorlanıyor. Şimdi önümde hazır metinimden size bir paragraf okuyacağım. Dolayısıyla da böyle çok fazla araya başka şey sokmadan, Mars bir yengeç gibi yan yan yürüyen bir durumdadır Yengeç burcunda. Yani hareket tarzı dolaylı. Evet, doğrudan yüzleşmez. Kendini ortaya koymayan bir yapı görülebilir. Kişinin hareketleri ruh halinden etkilenebilir. Bu konuda kişinin öfkesinin dolaylı yoldan açığa çıkardığını söyleyebiliriz. Bilinçaltına attığı kızgınlıkları son derece uyarılmış duygularla dolmasından dolayı da böyle aniden ortaya çıkarır. Savaşma tarzı duygusal. Zaman zaman sömürü, suçluluk hissettirmek, alt etmek, surat asmak, kırgınlık göstererek yapılan duygusal baskılar. Yani Mars'ın öc alma şeyi, Yengeç burcundaki öc alma şekli duygusal yaralama şeklinde oluyor yani. Evet, koruma ve kollama içgüdüsüyle duygusal güvenlik oluşturmak üzere hareket eder. Kendisini, ailesinin yanında çocuğu gibi gördüklerini korur, kollar. Duygusal sömürlerden kurtulmak, ihtiyaçları gideren bir hani rehber gibi kullanabilir. Mars yengeçte düşüktür. Fiziksel dürtüleri duygusallaştırır. Gerçekten yaptığı her şey hakkında fazlaca duygusal olan bir kişilik verebiliyor genellikle. Ve fazlasıyla kişisel düzeyde ilgilenmek eğilimindedir. Tarafsız olması zor olabilir. Eleştirilere açık olmayabilir. Efendim, işlerinde terslikler olduğunda da hayal kırıklıklarını ailesine yansıtabilir. Ve cinsel eğilimleri de duygusaldır diye de bir en altta böyle bir not var. Şimdi Mars madem ki böyle bir eğilimde, biz mantık yürüteceğiz. Bizim Türkiye'nin Mars'ı haritamızda Terazi burcunda. Hem Yengeç hem Terazi, ikisi de öncü burç. Dolayısıyla birbirlerine ters, zıt açı yapan bir durum içerisinde olacak. Özellikle bu 20 Mayıs'a kadar sürecek. Şimdi bizim 14 Mayıs'ta bir, biliyorsunuz, seçimimiz var. Ve tam o dönemde arkadaşlar Merkür'de retro. Böyle dürtüsel bir Mars varken, Merkür son derecede aslında retro bile değil, off pozisyondayken, siz düşünün ne kadar gerginliklerin, yani halkın arasındaki kutuplaşmadan dolayı, işte seçimdeki o yarış olacak ya, işte partiler arasında, burada çok önemli hassasiyetler meydana getirebilir. Bu konuyu aslında ben ekstra isterdim seçimlerle ilgili acaba ne olur diye, ama hani gökyüzünden bahsediyorum. Tam olarak bir kimse sonuç falan bilemez zaten. Fakat burada konunun ne kadar zor, olayın ne kadar zor neticelenebileceğini, ne kadar büyük bir yarış olabileceğini düşünebilirsiniz. Gökyüzü gerçekten çok nasıl diyelim, gergin. Güçlü taraf da var, zayıf taraf da var. Onları bilemem ama güçlü taraf, güçsüz tarafın üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya çalışabilir. Ciddi bir manipülasyon söz konusu olabilir ve duygusal, Mars yengeçte duygusal davranacağı için
kazanmak için duygusal davranarak bir takım hatalar yaptırabilir açıkçası. Her taraf için söylüyorum bunu. Dolayısıyla hem güvenlik önlemleri bakımından hem yine tüm sandıkların başında o anda duran kişiler bakımından aslında çok ciddi önlemlerin alınması gereken bir gün olacak arkadaşlar. Bunu şimdiden buradan söylemek istiyorum. Yani sonuçların bir de çok sağlıklı olamayacağını çıkamayabilir. Yani o olasılıklar da ortaya çıkabilir. Yani gökyüzü bu kadar hassas ve zor gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ülkemiz açısından çünkü yükselimizin üzerinden bir Mars geçecek. Bu bizim kendi Mars'ımıza da yaptığı bu zorlayıcı açıda genellikle mücadelemizi kazanmak için dürtülerle hareket ettireceği için hakikaten toplumsal olarak toplum üzerinde zorlayıcı etkiler yaratabilir. Şimdi arkadaşlar bizim burçlarımız üzerinde biz onlara tabii bakacağız. Nasıl etkiler veriyormuş hemen onlara bakalım. Başlayacağım şimdi hemen sizin için açıyorum haritamı ve açtım. Evet tabii ki öncelikle koçlardan başlayacağım. Koç ve yükselen burcu koç olan dostlar. Çünkü Mars biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz. Ve uzun süreden beri Mars bu ikizler burcunda seyahat ederken gerçekten Marsları kardeşleri, yakın çevresi gibi konularda oldukça etkiledi. Bazı sorunlar yaşattı. Kırgınlıklar, dargınlıklar olmuş olabilir. Bu alan yaklaşık 10 aydır koç burçlarını zorladı. Şimdi bu arada aileyle de ilgili oldu ama en çok sosyal çevre, eğitim, bazı alışverişler oldu. Şimdi koçlar 4. evinize Mars geçiyor. 20 Nisan'a kadar çok önemli olacak bu. Son 7 aydır çözemediğiniz eğer bir ailevi probleminiz varsa işte bu 20 Mayıs'a kadar Mars ailevi konuları, ev içindeki durumları, ebeveynlerle olan ilgili konuları, taşınma, yer değişikliği, oradaki bazı düzenleri, oralarda çok yoğun çalışacaksınız açıkçası. Mesela gündeminde aşk da olsa, ilişki de olsa, eğitim de olsa senin aslında mücadelen evinde olacak, ailenle olacak. Tadilatlar, tamiratlar gibi konular da olabilir. Suyla ilgili konular olabilir. Su tesisatlarını değiştirirsin. İşte su tesisatları ilgili sorun çıkar. Mars bir anda bir şeyleri yapmak için mücadele verdirirken diğer yandan da Mars'ın geçtiği yerde bir aksilik çıkar. Hani orada bir sorun oluşturur yani. Yani koçlar için bu ailevi konuları çözmek elbette ki bunun için önemli destekler alacaklar. Çünkü Satürn'den destek alan bir Mars'ımız olacak su elementinde. Her ne kadar Mars zayıf olsa da Satürn desteğiyle bence çok önemli, güzel, böyle ortalığı toparlayacak durumların içerisinden çıkacak böyle bir görünmeyen el uzanacak size sevgili koçlar. Bence bu konuda destek alacaksınız hiç beklemediğiniz yerlerden. Evet 20 Mayıs'a kadar böyle bir durum olacak. Şimdi gelelim boğalara. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlarım. Şimdi boğalar yükselen burcu boğa olanlar Mars 10 aydır. Ben 10 ay diyorum da Ağustos'tan bu yana Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 7,5 ay. 7,5 aydan beri para evinizdeydi. Gelirleriniz, giderlerinizi dengelemeniz için size fırsatlar da verdi. Ama para kazandınız belki de tutamadınız. Gelen para gitti. Geldiğiniz parayı kontrollü harcayamamış da olabilirsiniz. Ama şu da var. Bazı ihtiyaçlarınızı gidermek için de kullanmış olabilirsiniz. Şimdi ama genel olarak para anlamında burada bazı zorluklar yaşatmış olabilir. Şimdi buradan ayrılıyor artık 3. evinize geçiyor sevgili boğalar. 3. evde Mayıs'ın 20'sine kadar olan Mars sizi seyahat ettirecek. Kısa seyahatlere bol bol çıkartabilir. Eğitim, öğrenim, düşündüğünüz, yapmaya niyet ettiğiniz, başlayamadığınız bir yabancı dil olabilir, bir yüzme kursu olabilir veya ailenizde bir etkinlik olabilir. Arkadaşlarınız ve yakın çevreniz diyelim sosyalleştirir yani açıkçası. Araba mı alacaksın, aracını mı değiştireceksin veya arabanla ilgili veya dijital konularda bir takım problemler var. Bunların tamiratları, tadilatları gibi durumlarda olabilir. Yani yakın çevren ve bu saymış olduğum konularda
bir uzmana gideceksin. O uzman da senin yakın çevrende olacak. Evet, yakın çevrende yani arkadaşlarının desteğini alacağını söyleyebilirim bu anlamda. Evet, geliyoruz sevgili dostlar ikizler burçlarına. Tabii bu konuda en önemli etkiyi ikizler aldığı için arkadaşlar, ikizler siz rahat ediyorsunuz artık. Yani 7,5 aydan beri bir Mars burcunuzda hakikaten zor bir uzun bir süreç. Birçok ikizler sağlıkla ilgili konularda sınandı. Ameliyatlar olmuş olabilirler. İlişkilerini çok etkiledi. Çalıştıkları yerlerde bir takım sıkıntılar, zorluklar mesela yaşatmış olabilir. Şu anda da mesela biraz sosyal ilişkilerinde onları zorluyor veya bir şekilde sınıyor olabilir. Şimdi artık buradan geçiyor Mars. Para evinize geçiyor sevgili ikizler. Sizin 20 Mayıs'a kadar olan süreçteki mücadeleniz parayla olacak. Kazançlarınız, gelirleriniz, giderleriniz, oradaki yeni projeler, yeni girişimler, yeni planlar yaptırabilir bu arada. Gerçekten harekete geçirici bir özelliği de olduğu için eğer doğum haritanızda doğru etki alıyorsa yani güzel mesela etkileşimler varsa bence maddi bakımdan güzel getirileri olma ihtimali var. İşle ilgili olabilir mesela iş hayatında güzel gelişmeler getirebilir. 7, 8, 9, evet 10. Yani bir de Satürn şu anda oraya güzel açı yaptığı için Satürn, kariyer, iş hayatı, sağlıkla ilgili konular, önemli destekler getirebilir. Bu maddi anlamda da size güç verir. Hatta şunu da söyleyeyim, bazı kalıcı yatırımlar da yapabilirsiniz sevgili ikizler. Evet geldik sahibine. Mars Yengeç Burcu'nda sevgili yengeçler 20 Mayıs'a kadar. Şimdi Mars burcunuzda yapmak istediğiniz, yapamadığınız her şeyi artık yapabileceksiniz özgürce. Çünkü 7,5 aydan beri Mars 12. evinizde hapisti. Yani kapalıydı. Dolayısıyla birçok yengeç ki danışanlarımın arasında var. Hatta mesajlar gelmiş dün de bana. Yıllık yorumlarda okumuş bazı yengeç arkadaşlar. Çok zor bir dönem, evet çok zor bir dönem geçirdi. Sanki bir hapisteydi. Eli kolu bağlandı, her işi ters gitti. Şimdi artık düzeliyor. Yükselenize geliyor. Tabi dereceyi bilmiyoruz. Belki 15 diyelim ki 15 derece yengeç yükseleniniz var. O zaman bundan bir ay sonra Mars'ın daha çok etkisini yaşayacaksınız. Ama bir derecedeyse hemen yükselenizin üzerine geçecek veya güneşiniz öyle ilk derecelerde yengeçteyse hemen Mars'la kavuşuyor olacak. Şimdi bu mücadeleci bir yapı verecektir. Bunu bilin. Ama sağlıkla ilgili de önemli bazı işaretleri olabilir. Mars nihayetinde ateş, mesela ateşli bir sağlık sorunu, gribal enfeksiyonlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Ya da mevcut sağlık sorunlarını ön plana çekin. Yani vardır zaten yaşamışsınızdır. Bir tedavi süreci gerekiyordur. Onları tekrar hayatınıza taşır. Seyahat ettirir. Satürn'den güzel etki alıyor mesela. Uzaklardan beklediğiniz haberler gelebilir. Eğitim, öğrenim gibi konularda bence güzeldir. İlişkilerinizle ilgili mevcut sorunları tekrar yapılandırabilirsiniz. Ama gücün sizde, iradenin sizde olduğunu unutmayın lütfen. Mars neredeyse kontrol aslında oradadır. Dolayısıyla da bu geçtiğimiz 7,5 ayın aslında nasıl diyelim acısını bir şekilde harekete, eyleme geçerek çıkartabilirsiniz. Yani artık o özgürlüğünüz var. Dolayısıyla da bence inşallah güzel bir şekilde hayatınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Özellikle hem ilişkilerinizi hem de seyahat gibi konularda çok faydalı olacak size. Evet geldik aslanlara. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar tabii ki Mars 7,5 aydır sosyal çevrenizden geçti. Hani arkadaş, eş, dost ilişkileri, toplumsal konular. Belki çok fazla ekip çalışmalarında da bulunmuş olabilirsiniz sevgili aslanlar. Şimdi bu alandan ayrılıyor artık 12. evinize geçiyor. Biraz sizi dinlendirecek. Yani kısa bir süre, çok uzun değil. 20 Mayıs'a kadar biraz geri çekileceksiniz. Duygusal olarak, ruhsal olarak, fiziksel ve bedensel olarak da aslında biraz dinlenmek, gelecek planları yapmak, belki bir şeyler yazmak, yeni bazı şeyleri kurgulamak için düşünebilirsiniz. Ama 12. ev gizli düşmanlıklarla da alakalıdır. Bu süre içerisinde bir takım böyle sizin arkanızdan dönen bazı şeyleri falan da böyle fark edebilir, duyabilirsiniz. Hani arka plan çalışacağı için
Yalnız burada mesela beklediğiniz bir miras var diyelim ki, bir para var, emeklilik var veya bir banka ile ilgili bir işiniz var çünkü Satürn buralara güzel etki yapacak işte. Buradan böyle sessizce beklerseniz eğer hiç ummadığınız anda da bu desteği size getirebilir. Eğer çalışan bir aslansanız bu arada tabii ki işle ilgili konularda da böyle uzaktan gözlemci olacağınızı söyleyebilirim. Evet, geldik Başak burçlarına. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Şimdi Başaklar da çok zor bir 7,5 ay geçirdi. Yani Mars'ın ikizler transitinden. Çünkü tam böyle hayal haritasının tepesinden bir Mars geçti. Bir de orada üstelik retro yaptı. Şimdi Güneşi Başak, yükseleni Başak bir arkadaşsanız veya belki ayınız Başak'ta. Hele orada bir mesela önemli bir gezegeniniz varsa diyelim Mars'ınız var ikizlerde. İşte tam da burada hayatınızda çok gelgitler, çok çalkantılar yaşatmış olabilir. İşten ayrılmış, işten atılmış, sağlık sorunu yaşamış olabilirsiniz. İşlerinizde bir takım zorluklar meydana gelmiş olabilir. Yani hayatınızı aslında tam bir kaosa çevirmiş olabilir bu Mars oradan geçerken. Şimdi bu süreç artık bitti. Mars artık 11. evinizde burayı özgür bırakıyor ve orada özgürleşiyorsunuz. Artık bir şeyler yerli yerine zamanla oturacaktır. 11. evinizde Mars 20 Mayıs'a kadar aşırı sosyalleşiyorsunuz. Ekip çalışmaları, grup çalışmaları, arkadaşlarınız, davetler, geziler, efendim bazı konferanslar, böyle toplu yerlerde bir takım öne çıkmalar, öyle bir popüler durumunuz olacak. Sosyalleşme ortamlarında da inanılmaz tanışmalar getirebilir. Satürn'den destek alıyor. İş ortaklıkları getirebilir bence. Önemli bazı konuşmalar işe bağlanabilir ve bu iş yatırımlara doğru gidebilir. Hakikaten sevgili Başaklar, bu Mars Yengeç transiti bence size çok yarayacak. Çok iyi değerlendirin. Doğum haritanıza bence bir bakın derim. Şimdi teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Evet, en önemli etkilerden birini de siz alacaksınız. Şimdi önce biten transitten bahsedelim. Mesela şimdi 7,5 aydır Mars ikizlerde 9. evinizdeydi. Seyahatler eviydi. Efendim eğitim, öğrenim, biraz hukuki süreçler, felsefe, yabancılar, yabancı kültürler, din gibi inançlar ya da diyelim. Ama daha çok seyahat ettirmiştir. Bu alanınızdan Mars geçti. Orada retro yaptığı zamanlarda burada bazı tıkanmalar oluşturmuş olabilir. Aksilikler olmuş olabilir. İşte yurt dışı işlerinde vesaire. Artık o bitti. Şimdi kariyer evinize bir Mars geçiyor. Şimdi Satürn'ün de balıkta olmasından ötürü sizin iş hayatınıza bence olumlu yansıyacak. Yani mesela Başaklar'da olduğu gibi kariyer evlerinden geçerken retro yaptı. Onları zorladı ama size tam bence ters etki yapacak. Çünkü Satürn'ün iş anlamından, sağlık anlamından desteğini alıyorsunuz. Para bakımından Mars zaten sizin para evinizi yönetiyor. İkinci evinizi yönetiyor ve kariyer evinizden geçiyor. Bu kariyerden gelebilecek bir başarı olabilir, bir terfi olabilir, bir maaş artışı olabilir. İşte bu anlamda çok iyi durmanız gerekiyor aslında. Kendinizi çok doğru ifade etmeniz, duygularla değil de daha mantıkla böyle hareket etmeniz. Bence duruşunuz kariyerinizde çok önemli etkiler bırakacağını söyleyebilirim. Sizler için de güzel bir Mars yengeç transiti olacak teraziler. Şimdi geldik akrep burçlarına sevgili dostlar. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Şimdi 9. evinize bir Mars geliyor. Ama sevgili akrepler, siz de para bakımından 7,5 aydır Mars ikizler seyahatinden oldukça yıprandınız. Gerçekten finans yönetimi en zorlanan, bir de tutulmalar da olduğu için burç akrepler oldu. Akrep ve boğa aksı. Yani bu Mars'ın ikizler seyahati gelirlerinizi eksiltmiş olabilir. Bazı mücadeleleriniz vardır mesela, beklediğiniz paralar, yatırımlarınız, nafakadır vesairedir, mahkemeli işlerdir. Buralarda kaoslar yaratmış olabilir. Zaten krizler evi aynı zamanda. Ve şimdi artık gözünüz aydın, o finansal kriz sizin için tamamlanıyor diyebilirim bu süreç. Daha rahat bir süreç. 9. evinize bir Mars geçiyor. Mesela seyahat. İlk önce bir seyahat planı yaptırabilir. Çok özlemiş olabilir akrepler. Eğitim, hukuki süreçler,
akademik konular mesela burada çalışacaktır. Kültürel konular, geziler, tatiller, mesela bir ticari bir işle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu anlamda size çok faydası olabilir, yeni anlaşmalar getirebilir. Finansal konular alanınızda etkiliyor. İlişkiler, çocuklar, onların eğitim hayatları mesela orada bir güzel bir destek var aynı zamanda ve aynı zamanda sizin su grubu olduğunuz için tabii Mars bir de yönetici gezegeniniz aynı zamanda size güzel açıyor yapıyor her şeyden önce. Dolayısıyla çok güçlü olduğunuz, kendinizi özgüveninizin yeniden yerine geleceği bir 20 Mayıs'a kadar olan bir süreç yaşayacaksınız. Sevgili akrepler, bence eğer doğum haritanızda da yine Mars'ınız, yükseleniniz, güneşiniz, yükseleniniz akrep ama yine farklı gezegenleriniz de varsa bir bakın, özellikle 4. evinizde, 7. evinizde işle, mesleki konularla da bence ilgili, aynı zamanda yatırımlarla da ilgili bence güzel kazançlar getirebilir. Bu arada mesela şey sektörüyle de ilgileniyorsanız bence güzeldir. İşte tatil dedik, seyahatler dedik, böyle uçuşlar olabilir, böyle taşımacılık gibi konular burada gündem olabilir açıkçası. Yani işinize yarayabilir öyle bir sektördeyseniz. Şimdi geldik yaylara. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Şimdi en çok geçtiğimiz 7,5 aydan beri sevgili yay, yükselen yaylar, siz ilişkilerde zorladı Mars. İlişkiler evinizden bir Mars geçti. Hakikaten bile retro yaptı. Bazı yaylar ilişkilerini bir türlü yerine oturtamadı. Çok gitgeller yaşadılar, başladılar, olmadı, geri döndüler. Hayal kırıklıkları yaşadılar, gerçekten çok yorucu bir süreçti. Şimdi artık bu ilişkiler bakımından rahatlıyorsunuz. Aynı zamanda zaten Jüpiter, işte Koç burcundaki yeni ay hepsi sizi destekliyor. Buradan Mars da çıkıyor artık bugünden itibaren. İlişkiler bakımından, özellikle ilişki bekleyen, ilişkilerin rayına oturtmak isteyen yaylar, gerçekten ortaklı işler de olabilir. Artık güzel bir süreç bu sizin için. Finansal alanınıza bir Mars geçiyor. Şimdi burada nasıl çalışır? Aile ile ortaklı işler, bazı mesafeli sözleşmeler olabilir, ev satımı, iş değiştirme, yani el değiştirme, mesela gayrimenkullerle ilgili konular, ebeveynlerden gelecek güç, emeklilik gibi, işte bankadan kredi almak istiyorsun, bir ev satın alacaksın. Bunu yapabilirsin, gayet güzel sevgili yaylar. 4. evinizde şu an bir Satürn var ve Mars desteği var. Gerçekten güzel olacaktır. 12. evinizde iç huzurunuzla dengeleyecek bir süreç. Aynı zamanda yeter ki burada mantıklı düşünün, duygusal tepkiler vermeyin, yerli yerinde hareket edin. Size ev aldırabilir, gerçekten kredi çektirebilir veya bazı kredileri ödetebilir diyebilirim. Geldik oğlaklara. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar. Evet, Mars tam 7,5 aydır 6. evinizde sizi hasta etti. Gerçekten. Güneşiniz de oğlak olsa, yükseleniniz de oğlak olsa sağlık sorunları yaşattı. Kah ilişkilerden dolayı yaşattı, kah kardeşlerinizin anlaşmazlıklarından dolayı yaşattı. İlişkilerde yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bir de çalışma hayatında çok gelgitler yaşat. Mesela bir iş yapıyorsunuz, serbest meslek yapıyorsunuz, tam bir yere gidiyorsunuz, bir düzen kuracaksınız, hop yeni bir şey oluyor, değişiklik yapmak durumunda kalıyorsunuz gibi. Veya bir işe tam giriyorsunuz, başka yerden daha önceki müracaatınız var, mesela haber geliyor. Böyle bir şeyleri hep yerine oturtmaya, yani iş konusunda çalıştınız. Evcil hayvanlar, sağlıkla ilgili konular daha çok sınanmış olabilirsiniz. Ama şimdi buralar artık rayına oturuyor. Mars 7. evinize geçiyor sevgili oğlaklar. Bu anlamda rahatlıyorsunuz. İlişkilerinizle ilgili bir takım gündemleriniz olacak. Kardeş, yakın çevre ilişkilerinizi daha böyle bir kontrollü, daha sağlam tutabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizi çok daha aktif, dinamik, daha heyecanlı bir süreç. Mars oraya hareketlilik getirecek çünkü. Sadece Mars'ın tabii ki zor açılar yaptığı dönemlerde bir de doğum haritanızın durumunu bilmiyoruz. Eğer mesela terazide, Koç'ta, Oğlak'ta çok yerleşiminiz varsa
biraz daha hareket fazla olabilir. Ama diyelim Mars'ınızın kendi doğum haritanızdaki Mars'ın da çok teması da yoksa bu kadar etki de almayabilirsiniz. Kesinlikle doğum haritanızla alakalı. Ama 20 Mayıs'a kadar ilişkiler birinci planda gündeminizde olacak. Evet, devam ediyoruz ve geldik kovalara. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlara. Şimdi sevgili kovalar, Mars 7,5 aydır hava elementindeydi. Aslında sizi destekledi. Yani o da hava burcundaydı çünkü ikizlerdi. Ama 5. evinizden geçtim. Önce bir sürü buranın açılımı var. Önce aşk hayatıyla başlamak istiyorum. Diyelim ki genç bir kova ve aşk hayatı var. O kadar çok gelgitler yaşatmıştır ki ayrılıklar olmuştur, geri dönüşler olmuştur. Çünkü Mars'ın retro yaptığı dönemler çok hırçınlık olmuştur. Biraz kavgalar, gürültüler yaşatmış olabilir gerçekten. Onun yanı sıra ikinci planda burada çocuklar. Çocukları olan, anne baba ebeveyn olan mesela kovalar biraz çocuklarının hayatlarında zorluk, onların sağlığı, onların günlük hayatları, işte hayat planları, eğitimleri vesaire, oralar zorlanmıştır. Diğer yandan burası finansal bir göstergedir. Aynı zamanda yatırımlarla çok alakalıdır. Borsaymış, kağıtlarmış, işte diğer para kazandıran tüm araçlarla ilgili bir takım kayıplar da yaşatmış olabilir açıkçası. Gerçi kovalar akıllı davranırlar. Böyle çok şans oyunlarına hani belki girmeyebilirler ama şimdi burada bir zorluk varsa da artık bitti, geçti. Şimdi geldik 6. evinize bir Mars geçti. Şimdi iş hayatınız, sağlığınız, yanınızda çalışanlar veya birlikte çalıştığınız insanlar, evcil hayvanlarınız, günlük hayatınız kısacası aslında. Günlük yaptığınız bütün rutinler hız kazanıyor. Mars neredeyse, çünkü orada hareket olacağı için işte atıyorum ev hanımısın, evin içinde böyle bayağı bir yoğrulursun, değişiklikler yaparsın, düzenlemeler yaparsın. Ya da sağlıkla ilgili bir şeyin vardır, gündemin vardır. Gidersin bu 20 Mayıs sürecince sağlığını kontrol altına almaya çalışırsın. İşte düzenli beslenirsin, check-up yaptırırsın, spora başlarsın. Belki işte oruç tutuyorsun, onu düzenlemen gerekiyor gibi. Bir de tabii eğer çalışıyor veya yanınızda insanlar çalıştırıyorsunuz, işte oralarda biraz zorluklar çıkartabilir sevgili kovalara. Aynı zamanda nereden destek alıyor? Kovalar da buraya para desteği geliyor. Mali destek geliyor. Yani işle ilgili konularda bence kazançlarını olumlu yönde şekillendirebilir. Kariyerden güzel getirileri olacağını söyleyebilirim, iş hayatından. Mars Yengeç seyahatini bu anlamda size destek olacak açıkçası. Sağlıkla ilgili en fazla gündeminiz ve işle ilgili olacağını söyleyebilirim. Evet, geldik balık burçlarımıza ve tabii ki son burcumuza. Evet sevgili balıklar. Şimdi Mars'ın ikizler seyahati elbette ki değişken grup burç olduğunuz için sizi de zorladı. 4. evinizden 7,5 aydır geçen Mars aile içinde talan etmiş olabilir. Talan etmiş derken kardeşlerinizle, ebeveynlerinizle, yaşadığınız yer, belki eşinizle bayağı böyle bir karışıklık, bir kaos olmuş olabilir, belirsizlikler olmuş olabilir. Çünkü çok uzun bir süre, bir de Mars'ın retro olduğu dönemlerde dargınlıklar, kırgınlıklar olmuş olabilir. Sağlık sorunları olmuş olabilir. Annenizin, babanızın, kardeşlerinizin, belki de kendinizin. Belki de bir süre evde kalmak zorunda kaldınız diyebiliriz. Şimdi bitti artık. Evet, 5. evinize geçiyor Mars. 20 Mayıs'a kadar sizin için gündem daha çok işte çocukları olanlar için çocukları ile ilgili konular olacak. Çocukları olmayanlar için diyelim ki aşk hayatları gündemlerinde olacak. Aşk hayatları da olmayanlar için para gündemde olacak. Parayla gündemi olmayanlar için de yaratıcılık gündemde olacak. Sanat, bir şeyleri daha güzelleştirmek, hobiler. Burada yaratıcılık evi aynı zamanda burası. Daha keyifli bir renktir. Sanatsal çalışmalara çok daha fazla merak sarabilirsiniz. Çok daha becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Atıyorum bir sergi açabilirsiniz mesela. Veya bir hobinizle ilgili bir konuda daha geniş böyle insanlara tanıtmak isteyebilirsiniz. Ve dediğim gibi Mayıs ayına kadar da 5. evde Mars parayla ilgili konularda da açıkçası bence kazandırabilir. Aklınızda olsun. Sonuç olarak bir de yeni ay yaşandı. 2. evinizde para gelebilir gibi duruyor sevgili balıklar. Açıkçası böyle söyleyebilirim sizlere. Evet sevgili dostlar, işte Mars'ımızın transiti, seyahati bu şekilde olacak. Süremiz ne kadar geçmişiz bakalım, baya geçmişiz.
Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Ve arkadaşlar haftalık burç yorumlarıyla geleceğim karşınıza. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Nisan ayına giriyoruz. Nisan ayında 6 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var ve 20 Nisan'da da artık bir güneş tutulmasına gidiyoruz. Yani Nisan ayı tutulmalı bir ay. Arkadaşlar tutulmalar neydi? Kadersel gelişmelerdi. Aslına bakarsanız hayatımızda olmasını istediğimiz ya da istemediğimiz ne varsa, yani istemediklerimiz de bazen oluyor ne yazık ki. Ama gündemimize geliyor ki olsun ve biz onu çözelim diye. Hayırlısı olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.